Sevgili dostlar merhaba. Çin ile Batı arasındaki ekonomik savaş oldukça hızlandı. Bu savaşın iki boyutu var. İlki Çin'in muazzam boyutlara ulaşan üretme kapasitesi, imalat kapasitesi. Çin imalatta öylesine hızlı büyüyor ki diğerleri buna yetişemiyor. Daha önceki bir yayınımızda bunu Gulliver örneğiyle açıklamaya çalışmıştık. Adeta Gulliver cüceler dünyasında gibi. Çin öylesine hızlı büyüyor ki diğerleri Çin'in üretimi, büyümesi yanında bir çeşit cüce gibi kalıyor. Buna Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de dahil. Diğer ülkelerin büyümesi aritmetik rakamlarda kalırken Çin'in büyümesi bazı alanlarda geometrik rakamlara ulaşabiliyor. Elektrikli araç üretimi, yenilenebilir enerji sektörü ve pil imalatı bu alanlar arasında yer alıyor. Çin çok üretiyor, ucuza üretiyor. Eskiden Çin malları kalitesizlikle özdeşleşmişken son dönemlerde Çin mallarının kalitesinde de ciddi bir artış söz konusu. Yani artık Çin hem çok üretiyor hem ucuza üretiyor hem de Avrupa, Amerika mallarının kalitesine yakın bir nitelikte üretmeyi başarıyor. Örneğin Çin'in ürettiği elektrikli araçların kalitesi Avrupa kalitesine çok yakın fakat fiyatları 1/3 civarında görünüyor. Bazı ürünlerde bu rakam %30 daha düşük, bazı ürünlerde ise %50'nin bile üzerine çıkabiliyor. Kimilerine göre Çin'in bu rakamları, bu fiyatları yakalayabilmesinin sırrı Çin devletinin firmaların arkasında durması. Çin öylesine ucuz kredi veriyor, öylesine çok sübvansiyonda bulunuyor ki Çinli firmalar ne üretse dünyaya çok ucuz bir fiyattan satabiliyorlar. Diyeceksiniz ki bunun ne sakıncası var? Bunun şöyle bir sakıncası var. Çin bir sektöre girdiği zaman, mesela elektrikli otomobil sektörünü düşünün. Avrupa pazarlarına girdiği zaman Avrupa pazarlarında yerel üreticilerin hiçbir şansı kalmıyor. Aynı kalite ürünü bir firma 10.000 sterline satarken diğer firma 20.000 sterline satarsa siz hangisini satın alırsınız? Elbette daha ucuz olanını alırsınız. Ama bunun sonunda yerel firmalar iflas eder. İngiliz, Alman, Fransız otomobil firmalarının iflas etmesi söz konusu. İşte Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını düşünüyorlar ve Çinli üreticileri kendi pazarlarının dışında tutmaya çalışıyorlar. Eğer bunu yapmazlarsa yerel üreticiler batacaktır. Pazara Çin firmalara hakim olacaktır ve günün sonunda Çin fiyatlarını yavaş yavaş artıracak ve Batı pazarlarını ele geçirmiş olacaktır. Böyle bir hikaye güneş enerjileri panellerinde yaşandı. Almanya'nın güneş enerjisiyle ilgili firmaları Çin rekabetine dayanamayarak iflas etti. İşte Çin'e karşı Batı'nın başlattığı ekonomi savaşlarının, ticaret savaşlarının ilk nedeni bu. Çin'le rekabet edemiyorlar. Çin'i durdurmak zorundalar. Eğer Çin'i durduramazlarsa kendi firmalarının birer birer iflas edeceğini ve pek çok alanda Çin'e bağımlı hale gelebileceklerini düşünüyorlar. Yani sadece ekonomik değil, siyasi ve askeri yönlerden de bu meseleye bakıyorlar. Çin'e başlatılan ticari savaşın ilk nedeni bu. İkinci neden ise biraz siyasi ve jeopolitik nedenlere dayanıyor. Çin'in her alanda gözlenen yükselişi eninde sonunda siyasi askeri talepleri de beraberinde getirecektir. Batı böyle bakıyor meseleye. Çin şimdiden askeri alana 300 milyar dolar civarında bir yatırım yapıyor. Üstelik bu reel rakamlarla. Bazı uzmanlara göre Çin'in ordusuna yaptığı yatırımın, yani savunma harcamalarının 700-800 milyar doları bile aşmış olabileceğini söylüyorlar. Bunun anlamı Pekin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan küresel liderliğe göz kırpmış olması. Yani Çin yavaştan, daha doğrusu hızlı ama göz önünde bulunmadan dünya liderliğine oynuyor, görünüyor ve bunun içinde en önemli avantajı ekonomi, ticaret. Amerika'nın bunu kabul edebilmesi mümkün değil. Çünkü bu onun için bir varoluşsal durum. Teknolojide biraz daha büyüyecek olan bir Çin'i kontrol etmek artık imkansız hale gelebilir. Bu nedenle Batı dünyası Çin'in yapay zekaya, mikro teknolojilere, kuantum teknolojilerine, ileri düzeyde çip üretimine ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Çin'i yüksek teknolojide, ileri teknolojide durduramaz ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin bu konuda da Amerika'yı ve Batı'yı geçecek olur ise ondan sonra artık geçmiş olsun.
hiç kimsenin Çin'i durdurabilmesi belki de mümkün olamayacak. Yükselen bir gücü durdurmak gerçekten zordur. Çin gibi devletler devasa bir kayaya benzerler. Bunların harekete geçirilmesi gerçekten güçtür. Ama bir kez bunları harekete geçirdiğiniz zaman onları durdurmak gerçekten ölümcül olabilir. Yani yuvarlanan Çin kayasının önüne geçip ben onu durduracağım derseniz kendinize de zarar verebilirsiniz. Çünkü birçok konuda Çin şirketleri demek dünya üretiminin veya dünya tüketiminin yarısı, 1/3'ü, %25'i, %75'i gibi anlamlara geliyor. Çin'i durdurayım derken bütün dünya ekonomilerini sarsıntıya uğratabilirsiniz. Amerikan ekonomisine, Avrupa ekonomisine zarar verebilirsiniz. Gerçekten çok güç, karmaşık bir görevden bahsediyoruz. Çin'i durdurmak dediğimiz zaman. Şimdi sırayla gidecek olursak ve somuta indirgeyecek olursak isterseniz Çin otomobilleriyle başlayalım. Biliyorsunuz otomobil teknolojilerinde çok ciddi, devrimsel denebilecek bir takım değişiklikler yaşanıyor şu günlerde. Bütün dünya dizel, benzinli otomobilleri bir yana bırakıp onların yerine elektrikli otomobil kullanımına yönelmeye başladı. Bundaki birinci maksat nedir? Çevreyi korumak. Çevreyi korumak. İkincisi daha ekonomik bir yakıt türüne yani elektriğe geçmek. Burada üçüncü maksat ise petrol ve gazın zaman zaman siyasi bir araç olarak kullanılmasından hareket ederek petrol tüketicisi ülkelerin kendilerini daha bağımsız hissedebilecekleri elektriğe geçmeleri. Ya buna benzer sahiplerle dünya otomotiv sektörü petrol ve gaz tüketiminden, dizel tüketiminden elektrikli araçlara doğru yönlendirildi. Aslında bu yönlendirme Batı tarafından yapıldı. Dediğim gibi burada Orta Doğu'ya bağımlılığı azaltmak, Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak önemli bir neden olabilir. Çünkü çevre koruma sahikine baktığınız zaman aslına bakarsanız elektrikli otomobiller petrolden veya dizelden işte benzinden çok daha çevreci yakıtlar gibi durmuyor. Evet sessizler ama o elektriği üretmeniz için de yine çevreyi kirletmeniz gerekiyor. Süreci Batı başlattı ancak Çin arkadan geldi ve Batı'ya geçti. Şu anda elektrikli otomobil üretiminde Çin dünyanın bir numaralı üreticisi konumuna geldi ve bütün dünyayı istila edercesine Çin otomobilleri çok ucuz, çok bol ve belli bir niteliğin üzerinde arabaları gemilere yüklediler. Bütün dünya pazarlarına bunları göndermeye başladılar. Dikkat ettiyseniz yakın bir zamanda Türkiye yollarında da çok sayıda Çin otomobili görülmeye başlamıştı. Ta ki Türkiye'nin uyguladığı ağır vergi önlemine kadar. Çin'in elektrikli otomobilleri dünyayı o kadar korkuttu ki Amerika Birleşik Devletleri Çin otomobillerine %100 vergi uygulama kararı aldı. İlk hamle Amerika'dan geldi. Amerika Çin'den ithal edilen akülü elektrikli arabalara uyguladığı gümrük vergisini %25'ten %100'e yükseltti. İnanılmaz bir yükseliş, inanılmaz bir rakam. Amerikalı yetkililer Çin'in bu alandaki fiyat politikalarının Amerikan otomotiv sektörünü yok etme düzeyine geldiğini, bunun için önlem aldıklarını söylüyorlar. Karar sonrasında Çin yapımı elektrikli araçların Amerika'daki satışları şu anda yok denecek kadar azaldı. Neredeyse sıfıra yaklaştı. Yeni tarifelerle birlikte satışların bu şekilde seyredebileceği düşünülüyor, tahmin ediliyor. Yani Çin artık Amerika'ya elektrikli otomobil satamaz hale gelmiş durumda. Bakalım ne yapacaklar. Amerika ayrıca Çin malı güneş pilleri ve panellerinin ithalat vergisini de ikiye katladı. %25'ten %50'ye çıkardı. Çin çeliği ve alüminyumuna uygulanan vergiler de 3 kat artırıldı. Pekin yönetimi bu düzenlemeleri düpedüz korumacılık olarak nitelendirdi ve kınadı. Çin'den ithalata hedef alan daha geniş bir önlem paketinin ise önümüzdeki aylarda gündeme gelebileceği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca yerli üretim araçların daha ucuza satın alınmasını sağlayan vergi teşvikleri yoluyla da kendi otomobil endüstrilerini sübvanse etmeye başladı. Yani Amerika bir yandan gümrük duvarlarını yükseltiyor, Çin'in giremeyeceği bir hale getiriyor. İkinci olarak da Amerika'da üretim yapan fabrikalara çok ciddi vergi teşvikleri getiriyor, bazı sübvansiyonlar sağlıyor ve üretimi içeride tutmaya çalışıyor. Bu Amerika için yeni bir karar, bunu söyleyelim. Küreselleşmeden geri dönüş olarak da bunu yorumlayabilirsiniz. Bu kararın ilginç olan başka bir yönü ise Biden yönetiminin Trump'ın söylediklerini yapıyor olması. Başka programlarda da söyledik. Trump ne demişse Biden hemen hemen hepsini yaptı. Trump konuştu,
Biden yaptı. Trump yeniden başkan seçilirse Çin malı otomobillere %100 vergi uygulayacağını söylemişti. Biden birçok alanda olduğu gibi bu alanda da Trump'ın söylediklerini uygulamaya soktu bile. Sadece Amerika değil, Türkiye'de Çin malı elektrikli araçların gümrük vergilerini %40 oranında arttırdı. Amerika %100 artırmıştı. Türkiye %40 oranında arttırdı. Türkiye'nin kaygıları da aynı. Türkiye bu konuda bir çıkış yolu olarak Çin'e Türkiye'de yatırım yapmalarını tavsiye etti. Yani Çinli firmalar gelsinler, Türkiye'de üretim yapsınlar. Bu durumda dediler. Bu durumda dendi. %40 vergiden kurtulmuş olursunuz. Aslına bakarsanız benzeri bir durum Amerika için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Çinli firmalar gelip Amerika'da üretim yaparsa, Avrupa'da üretim yaparsa o vergilerden büyük oranda kurtulmuş oluyorlar. Avrupa Birliği ise uzun bir incelemenin ardından %38'i aşan bir gümrük vergisine karar verdi. Hemen hemen Türkiye ile aynı. Türkiye %40 artırmıştı vergileri. Avrupa Birliği %38,1 oranında artırdı Çin'den gelen elektrikli otomobillere uygulanan gümrük vergilerini. Bu geçici bir düzenleme ve 4 Temmuz'a kadar bu düzenleme yürürlüğe girecek. Geçici olarak girecek ama. Kasım ayında Avrupa Birliği kesin kararını verecek ve yaklaşık 5 yıl süreyle o belirlenecek olan gümrük vergisinden Çin'den gelen elektrikli otomobiller satın alınmış olacak, ithal edilmiş olacak. Avrupa Birliği koymuş olduğu bu %38,1'in etkilerine bakacak. Eğer bu da engelleyemezse Çin otomobillerini belki de bu oranı yükseltecekler. Aynı zamanda Çin'le de bir müzakereye girecekler. Yani Çin'den savunma istenecek. Aslında bu istendi ama Çin yakın bir zamana kadar bu talepleri görmezden geliyordu. Ya tabiri caizse Avrupa Birliği'nin soruşturmasını ciddiye almıyordu. Fakat ciddiye almak zorunda kaldılar. Çin en son yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile bu konuyu müzakere edeceğini açıkladı. Ve Kasım ayına kadar bu müzakerelerin sürmesi, Çin'in taleplerinin dinlenmesi, buna göre yeni bir rakamın belirlenmesi söz konusu olabilir. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye gibi başka ülkelerinde aldığı kararlarla Çinli elektrik üreticileri oldukça zor durumda kalmış durumdalar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Pek çok Çinli üretici Meksika ve Brezilya gibi ülkelere yatırım yapmayı düşünüyor. Bu ülkelerde yaptıkları montajlanmış araçları Amerika ve Avrupa pazarlarına sokmayı düşünüyorlar. Böylece Çin'e uygulanan vergilerden kurtulmuş olacaklar. Eğer otomobilinizi Meksika'da tamamlarsanız, Meksika üzerinden Amerika'ya satarsanız artık otomobil Çin malı olmaktan çıkıyor. Made in Meksika olarak, Meksika malı olarak Amerika piyasalarına daha düşük bir gümrük tarifesinden girebiliyor. Çin Amerika'nın kararını bekliyordu. Belki %100'lük bir vergi oranını beklemiyordu ama bir yükseltmeyi bekliyordu. Avrupa Birliği'nin kararı ise Çin'i çok kızdırdı, biraz da şaşırttı. Çin'in Amerika'ya karşı atabileceği çok fazla bir adım yok. Yani Çin Amerika'dan aldığı bazı ürünlere gümrük vergisini yükselterek Amerika'yı ikna edemez. Çünkü Çin ile Amerika arasında çok ciddi bir ticaret açığı söz konusu. Avrupa konusunda ise Çinliler biraz şaşkın, biraz kızgın dediğim gibi ve Avrupa Birliği'ni yola getirebilmek için Çinliler bir adım attılar. Nedir o adım? Avrupa Birliği'nden aldıkları domuz ürünlerine dönük anti-dumping soruşturması açtılar. Yani Pekin şunu söylüyor, siz benim otomobillerime vergi mi uyguluyorsunuz? O zaman ben de sizin domuz etinize, işte domuzdan elde edilmiş ürünlerinize vergi uygularım. Çin dünyanın en büyük domuz eti pazarı ve Avrupa Birliği'nin de çok ciddi bir müşterisi. Zaten bu karardan sonra hemen İspanyollar ve Danimarkalılar ayağa kalktılar. İspanya Çin'e en çok domuz satan ülke, domuz eti satan ülke. Çin'in alabileceği böyle bir karar, yani vergileri artırması Avrupa Birliği'ndeki hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşanları çok ciddi sıkıntıya sokabilir. Ortada bir ticaret savaşı olduğu aşikar. Avrupa Birliği otomobile vergi koyuyor. Çin domuz etine vergi koymakla tehdit ediyor. Bizler daha çok siyaset konuşuyoruz. Ancak siyaset de bir noktada ekonomi için yapılıyor. Çin ürünlerini satamaz ise bunun bedelini Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne ödetmek istiyor. Böyle bir savaş ise gümrük duvarlarının yeniden yükselmesine ve dünyanın geriye gitmesine yol açar. Biliyorsunuz, serbest ticaret alanında çok ciddi çalışmalar yapıldı ve onlarca yıllık müzakerelerin sonunda Dünya Ticaret Örgütü bütün ülkelerin sınırlarını belli bir düzeyde açmasını istedi. Ticarete müsaade etmelerini istedi ve bu bir regülasyona da tabi.
Yani bazı kurallar da var. Öyle kafanıza göre keyfi olarak gümrüklerinizi yükseltemiyorsunuz. Kağıt üzerinde durum böyle. Ancak dünya öyle bir noktaya geldi ki sadece Birleşmiş Milletler düzeni değil, ekonomi alanında da dünya düzeni sarsıldı ve yıkılmaya yüz tutmuş durumda. İşte görüyorsunuz Ukrayna Savaşı'nda veya Kuzey Kore meselesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye olmasına rağmen kuralları yıkan bir Rusya ile karşı karşıyayız. Aynı şekilde ekonomi alanında ise serbest ticaret konusunda Amerika ve Avrupa'nın serbest ticaret aleyhine pek çok kararlara imza atabildiğini görüyoruz. Dedim ya, eski düzen yıkıldı, yenisi henüz gelmedi. Ve eski düzenin kurallarını, eski düzenin lideri olarak bildiğimiz Amerika ve Avrupa Birliği yıkabiliyor. O kurallara kendisini bağlı saymayabiliyor. Görünüş onu gösteriyor. Bu süreç tıpkı siyasi savaşlarda, askeri savaşlarda olduğu gibi insanlara, sıradan insanlara çok ciddi zararlar verebilir. Bunun ilk olumsuz etkisi tüketici yönüyle olacaktır. Büyük ihtimalle bu savaşların sonucunda pazardaki meyveden, sebzeden, işte otomobile kadar her şeyin fiyatında belli bir artış meydana gelebilir. Yani bu savaşların ilk maliyeti enflasyon olarak karşımıza çıkacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni korumacılık adıyla yeni bir akım başladı. Bu daha çok cumhuriyetçiler arasında yaygın ama demokratlar arasında da etkisi görülüyor. Yeni korumacılığa göre her şeyi Amerika'da üretme, dışarıdan daha az ürün alma görüşü savunuluyor. Yerli sanayiyi, yerli imalatı koruyalım, küreselleşmeye karşı çıkalım. Böyle bir görüş. Trump'ın ağzına sakız ettiği cümlelerden bir tanesi bu. Küreselleşme Amerika Birleşik Devletleri'ni batırıyor, sömürüyor. Bunu engellememiz gerekir. Gümrüklerin düşürülmesi, rekabete dayalı ticaret, açık denizler ve açık sınırlar gibi, düşük maliyet ve en yüksek kalite gibi liberal değerler şu anda gözden düşmüş durumda. 1990'lı yıllarda hızlanan küreselleşme sayesinde dünya ekonomisi çok ciddi bir dönüşüm geçirdi. Bundan Amerikalı firmalar, Avrupalı firmalar çok büyük karlar elde etti. Ancak ulusal ekonomiler bu derece bu süreçten yararlanamadı. Batıdaki ulusal ekonomilerden bahsediyorum. Dünya ekonomisinde Çin ve çevresindeki bazı ülkeler güçlendi, yükseldi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da fabrikalar kapanmaya başladı. Fabrikalar birer birer uzak doğuya, Doğu Asya'ya taşınmaya başladı. Üçüncü dünya ülkelerine taşınmaya başladı. Bunun etkileri ilk başta anlaşılamadı ama daha sonra Batı dünyasında istihdam olarak veyahut da imalat yeteneklerinin kaybolması olarak bu etkiler karşımıza çıkmaya başladı. Geldiğimiz noktada Çin küreselleşmeyi savunuyor. Serbest ticareti savunuyor. Bırakın diyor, her ülkeye ben mal satabileyim. Ben diyor kimseye karşı bir gümrük koruması yapmıyorum. Siz de yapmayın. Bu gerçekten ironik bir durumdur. Komünist bir ülke olarak Çin serbest ticareti savunuyor, liberal ticareti savunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi liberalizmin beşiği sayılan ülkeler, bölgeler serbest ticarete şu anda karşı çıkıyorlar. Bu gerçekten ilginç bir çelişkidir. Ortada bir ticaret savaşı var ve bu savaştan en az zararla çıkmak isteyen ülkeler birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Nitekim Çin Cuma günü Avrupa Birliği ile elektrikli araçlar konusunda artan sürtüşmenin bir ticaret savaşını tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Hemen ardından da Avrupa Birliği ile müzakerelere başlama kararını aldı. Diğer taraftan Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck cumartesi günü Çin'i ziyaret etti ve Avrupa Birliği'nin Çin mallarına yönelik ilave gümrük vergilerinin bir cezalandırma olmadığını, Pekin'in sağladığı avantajlarının telafisi anlamına geldiğini söyledi. Yani Habeck diyor ki siz üreticilerinize aşırı sübvansiyonlarla birçok avantajlar sağlıyorsunuz. Böylece Çinli üreticilerin elektrikli araç fiyatları çok ucuza düşüyor, çok ucuz diyor. Biz de sizin sağladığınız o avantaj miktarınca bir vergi koyarak Çin malı elektrikli araç fiyatlarını eşitliyoruz. Yapılan şey adalet dağıtımıdır, cezalandırma değildir. Böyle anlatınca tabii teknik bir meseleden bahsediliyor gibi görünüyor. Sanki Avrupa Birliği Çin mallarına karşı bilimsel ve zorunlu bir vergi ayarlaması yapmış gibi duruyor. Oysa ki yapılanın düpedüz keyfi bir vergi yükseltmesi olduğu aşikar. Öyle bakarsanız bu dünyada üreticilerine en büyük sübvansiyonları ve kolaylıkları sağlayan ülkeler Avrupa Birliği ülkeleridir.
Özellikle tarım ürünleri alanında Avrupa Birliği'nin sağladığı sübvansiyonları dünyada kimse sağlamıyor desek yeri var. Alman Ekonomi Bakanı aldıkları kararı savundu ve ardından da şunları ekledi. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerin cezai tarifeler kullandığı doğrudur. Yani Çin'e cezai tarifeler uygulamaya başladıkları doğrudur. Ancak Avrupa Birliği böyle bir yola gitmiyor. Avrupa işleri farklı yapıyor. Avrupa Komisyonu 9 ay boyunca Çinli şirketlerin sübvansiyonlardan adil olmayan bir şekilde yararlanıp yararlanmadığını en ince ayrıntısına kadar inceledi. Avrupa Birliği incelemesinden kaynaklanan telafi edici vergi tedbiri bir ceza değil, yapılan incelemenin bir sonucudur dedi Alman Bakan Habeck. Avrupa Birliği 9 ay inceleme yapmış. Çin'in haksız yere Çinli firmalara sağladığı sübvansiyonları değerlendirmiş ve en sonunda %38,1 ek vergi koyma kararını almış. Türkiye ise %40 ek vergi koyma kararını almış. Avrupa Birliği 9 ay incelemiş, 38'i bulmuş. Türkiye güya incelememiş, 40'ı bulmuş. Alman Bakan diyor ki Türkiye keyfi karar alıyor. Amerika Çin'i cezalandırmak istiyor. Brezilya'nın aldığı karar hiçbir temele dayanmıyor ama biz Avrupa Birliği olarak çok ciddi inceleme yaptık, öyle karar verdik. İyi de sizin verdiğiniz kararla Türkiye'nin verdiği karar aynı. Arada 2 puan bile fark yok. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bu kararlar sadece ekonomik kararlar değil. Sadece ticari kararlar değil. Ya Türkiye neden %40'lık bir vergi koydu? Çünkü o vergiyi koymasaydı Türkiye, şu anda Türkiye pazarında normal bir otomobilin yarı fiyatına Çinli üreticinin elektrikli otomobilini alabilirdiniz. Böyle bir şeye Türkiye ekonomisi dayanır mı? Veyahut da böyle bir şeye hangi ülke müsaade eder? Türkiye'nin aldığı kararda, Avrupa Birliği'nin aldığı kararda, Amerika'nın aldığı kararda. Bir yönüyle ticaridir, ekonomiktir, bir yönüyle ise siyasidir, toplumsaldır. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Habeck Çinli yetkililere dedi ki bizim dedi Çin olarak ve Avrupa Birliği olarak pazara ortak erişimde eşit standartlara ulaşmamız gerekiyor. Yani Çinli firmalarla Alman firmalar, Fransız firmalar eşit şartlarda yarışsın. Ama böyle bir şey mümkün mü? Yani baktığınızda Avrupa Birliği'ne baktığınızda inanılmaz hantal bir sanayi imalat altyapısı olduğunu görüyoruz. Bürokrasisinin çok ağır olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nin kendine özgü bazı ilave maliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta ise Çin'e baktığınızda, Vietnam'a baktığınızda bu ülkelerde muazzam bir dinamizm var. Müthiş bir devinim var. Yani Avrupa ile bunu kıyaslamak mümkün değil. Dolayısıyla hani Alman Bakan diyor ya Avrupalı üreticiler, imalatçılar ile Çin'deki imalatçılar eşit şartlarda pazara ulaşsın, eşit şartlarda pazara ortak erişim sağlansın diyor ya, bu mümkün değil. Çünkü bu pazarların yapısı farklı, doğası farklı. Bu konuda taraflara süre verelim deseniz bile Avrupa Birliği'nin onlarca yıl içerisinde Çin'i, Vietnam'ı veyahut da diğer Endonezya'yı yakalayabilmesi mümkün değil. Bu nedenle Avrupa'nın, Amerika'nın başka bir çare bulması gerektiği ortada. Şu anda Avrupa Birliği ile Çin arasında müzakereler sürecine geçilecek ve bu müzakereler sonucunda Avrupa Birliği'nin koyduğu %38,1'lik ek verginin indirilip artırılması meselesi konuşulacak. Ama dediğim gibi bu süre zarfında Çin, Avrupa Birliği ile müzakereleri bekleyecek değil. Çinli firmaların eli kolu arkadan bağlı oturup bekleyeceklerini zannetmiyorum. Çinli firmalar Amerika ve Avrupa pazarlarına arka kapıdan girebilmek için 3. ülkelerde montaj fabrikaları, depolar oluşturmak istiyorlar. Şu anda Meksika'da, Vietnam'da, Brezilya'da, Endonezya'da bunun için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hatta bazı yatırımlara da başlandığını biliyoruz. Aslına bakacak olur isek Türkiye özellikle Avrupa pazarlarına girmek için müthiş bir atlama tahtası görevi görebilir. Türkiye'de kurulacak Çinli fabrikalar mesafe, maliyet ve mevzuat avantajlarına sahip olabilirler. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği anlaşması var. Mevzuat uyumunda da çok ciddi bir yol alındı biliyorsunuz. Fakat tıpkı batılı firmalar gibi Çinli firmalar da Türkiye'ye yatırım konusunda bir çekimserlik gösteriyorlar. Sermaye Türkiye'den belli ki bazı beklentiler içerisinde, o beklentiler karşılanmadan Çinli firmalar dahi
Türkiye'ye yatırım yapmak istemiyorlar. Bazı güvenceler görmek istiyorlar. Bitirmeden önce Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin Batı ile Çin arasındaki ilişkilere etkilerine de değinmekte fayda var. Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck'in Çin'de ziyaretlerde bulunduğunu söylemiştik. Habeck bu ziyaretlerinde işte Çin ile Avrupa arasındaki rekabetin eşit hale getirilmesi, daha adil hale getirilmesinden bahsetti. İlave olarak Çin'in daha az çevreyi kirletmesi gerektiğini anlattı. Çin'e karşı Almanya ve Avrupa'yı savunurken elindeki kartlar bunlardı. Ancak Habeck bir yerde ağzındaki baklayı çıkardı ve dedi ki bizim dedi Çin'le dedi ticaretimizin, ilişkilerimizin bozulmasında en önemli neden Ukrayna Savaşı. Çin, Ukrayna Savaşı'nı besleyen bazı adımlar atıyor. Ukrayna Savaşı patladıktan sonra Çin ile Rusya arasındaki ticaret %40 civarında arttı. Neredeyse yarı yarıya arttı. Şu anda Rusya'nın en büyük ekonomik partneri Çin. Batılı firmalar Rusya pazarını terk ederken bu boşluğu Çinli firmalar doldurdu. Bugün Moskova'da, St. Petersburg'da her yerde Çin ürünlerini görmek mümkün. Rusya Çin'e petrol satıyor, doğalgaz satıyor, başka ürünleri satıyor ve bunun karşılığında da Çin Rusya'ya her şeyi satıyor. Üstelik bu ticarette yerel para birimleri kullanılıyor. Yani yuan ve ruble kullanılıyor ve bu da Batı'nın bu ticareti takip etmesini, dolayısıyla engellemesini imkansız hale getiriyor. Çin Ukrayna Savaşı'nda tarafsız olduğunu söylüyor. Ben diyor bu savaşın tarafı değilim. Hatta isterseniz arabuluculuk yapayım. Ancak Çin Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamadı ve pek çok açıklamalarının da Moskova yanlısı veya Moskova'ya sempatik görünecek türden olduğunu söylemek mümkün. Çin Rusya'ya silah satmadığını söylüyor. Ukrayna Savaşı'nda kullanılabilecek teknoloji satmadığını söylüyor. Ancak Ukraynalılar ve Batılılar Ukrayna'ya düşen bazı işte füzeler olsun, bombalar olsun bunlar da Çin malı malzeme gördüklerini iddia ediyorlar. Bu nedenle de Çin'i suçluyorlar. İlaveten Batı Rusya'yı ne kadar izole etmek isterse Çin o kadar Rusya'yı rahatlatıyor. En son gelinen noktada Batı sabrının tükendiğini söylüyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg birkaç gün önce biliyorsunuz konuşmuştu ve Stoltenberg dedi ki Çin bir yandan Avrupa'daki en büyük savaş olan Ukrayna Savaşı'nı destekleyip beslerken diğer yandan Avrupa ile hiçbir şey olmamış gibi ticaret yapamaz. Çin'in Rusya'ya verdiği destek nedeniyle bazı istenmeyen sonuçlarla karşılaşacağını, bunun bazı sonuçları olacağını bilmesi gerekir dedi. Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck de en son ziyaretinde Çinli mevkidaşlarına, Çinli yetkililere Rusya ile olan ticaretin çok arttığını, bu durumun Avrupa ile Çin arasındaki ticarete olumsuz yansıdığını söyledi. Habeck şunu da kabul etti. Dedi ki biz de Almanya olarak, Avrupa Birliği olarak Çin'den aldığımız ham maddeyi azaltmaya çalışıyoruz. Bunun da dedi temel nedeni Çin ile Rusya arasında gelişen ticari ilişkiler. Biz bundan rahatsızız. Bizim ekonomik ilişkilerimizin, siyasi ilişkilerimizin önündeki en önemli engel Çin ile Rusya arasında yükselen, yakınlaşan ilişkilerdir dedi Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer Çin Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye devam eder ise bunun Avrupa ve Amerika ilişkilerinde bazı maliyetleri olacak. Çin iki tarafı da idare etmeye çalışıyor fakat iki tarafı da idare etmek her geçen gün zorlaşıyor. Bağlayacak olur isek Çin ile Batı dünyası arasında çok sert bir ticaret savaşı devam ediyor. Batı dünyası Çin ile sıcak bir çatışmaya girmeden Çin'i durdurmaya çalışıyor, yavaşlatmaya çalışıyor. Batı dünyasının en çok üzerinde durduğu konu Çin'in yarı iletkenler ve mikroelektronik, kuantum hesaplama ve yapay zeka gibi alanlarda belli teknolojileri elde etmemesi. Batı buna uğraşıyor. İkinci olarak Amerika ve Avrupa Çin'in Batı karşıtı bir kamplaşmanın içerisinde merkezi bir rol oynamasından korkuyor. Batı bir yandan Çin'i durdurabilmek için adeta çelme takıyor, yasalar çıkarıyor, kararnameler çıkarıyor, gümrükleri yükseltiyor, Çin mallarını öncelikle kendi pazarlarının dışına atmaya çalışıyor ve başka pazarlara da girmemesi için bir takım gayretler içerisine giriyor. Ama diğer yandan da Çin'i tamamen kızdırıp
Batı karşıtı bir bloklaşmanın merkezi haline gelmesini de engellemeye çalışıyor. Yani böyle tatlı sert vuruşlarla Çin'e yola getirmeye çalışıyorlar. Çin'in sembolü ejderhadır. Bir nevi ejderhayı terbiye etmeye çalışıyorlar. Fakat bu ejderha da o kadar saf ve o kadar beceriksiz görünmüyor. Çin de Batı'yı kendi yöntemleriyle yola getirmeye çalışıyor. Çin de Amerika'yı ve Avrupa'yı adeta terbiye etmeye çalışıyor. Bu ticaret savaşı önümüzdeki günlerde çok daha sertleşecektir. Bunun da dünya ticaretine çok olumlu etkileri olacağını açıkçası düşünmüyorum. Konu uzun, konu derin, anlatacak daha çok şey var ama şimdilik müsaadenizle burada keselim. Bu arada bir hususu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Yayınlarımıza yorumlar yapıyorsunuz ve ben de bunlardan çok memnunum. Videoların altındaki yorumları ben bu kanalın doğal bir parçası olarak değerlendiriyorum. Şimdi bu videoda ben bir şeyler anlatıyorum. Siz bir şeyler dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Sonrasında videonun altına yapılan yorumlar bunun bir çeşit tamamlayıcısı oluyor. Birçok izleyicinin sadece videoyu izlemediğini, daha sonra yorumlara da baktığını biliyorum. Yani binlerce insan o yorumları görüyor. Üstelik yapmış olduğunuz yorumlar orada bir gün, 2 gün kalmıyor. O yorumlar orada tabiri caizse sonsuza kadar kalıyor. Yani ne kadarsa ömrümüz, bu video orada durduğu sürece o yorumlarda orada onun bir parçası olarak devam ediyor. Bu yüzden yapılan yorumlara dikkat edilmesini ben acizane tavsiye etmek istiyorum. Genellikle abonelerimiz ve üyelerimizde çok fazla bir sorun çıkmıyor. Fakat zaman zaman düzensiz olarak gelen izleyiciler bazen yakışıksız yorumlar yapabiliyorlar. Öncelikle şunu hatırlatayım. Eğer yorumunuzun içerisinde hakaret var ise, küfür var ise, argo var ise veya nefret dili var ise, hani kahrolsun bilmem kimler işte, şunların canı cehenneme tarzında ifadeler var ise sistem yani YouTube'un algoritması bunları otomatik olarak eliyor. Bunları incelenmek üzere bir yere atıyor. Bunlar siliniyor. Bundan dolayı yorumlarınıza argo, hakaret, küfür eklememeye çalışın. Yorumun orada kalabilmesi daha güzel. İkincisi, lütfen yorumlarınızda daha böyle yumuşak bir dil tercih edin. İnsan düşüncelerini, duygularını binlerce yöntemle ifade edebilir. Yani bir kişiye sizin tutup da hani haysiyetsiz olduğunu söylemenize gerek yok. Bunu bile ifade ederken çok daha yumuşak, çok daha üsturuplu, çok daha akıllı yöntemler seçilebilir. Dediğim gibi üyelerimizde, abonelerimizde ve kanalımızı düzenli olarak izleyen izleyicilerde bu tür sorunlarla karşılaşmıyoruz. Ancak işte nasıl diyelim şöylesine bir geçerken uğrayanlarda bu tür sorunlar olabiliyor. Buna dikkat edilmesini ben özellikle rica ediyorum. Ayrıca yorum yapan izleyicilerimizin yorumlara daha fazla önem vermelerinin konunun anlaşılabilmesi için ve bu kanalı izleyenlerin bilgi dağarcığının, fikir dağarcığının gelişebilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü akıl akıldan üstündür. Bizler burada bir şeyler anlatıyoruz. Evet, ben programa başlamadan önce bir çalışma yapıyorum, bir ön çalışma yapıyorum. Kişisel birikimlerimi de sizlerle paylaşıyorum. Ancak bunlar anlatılınca binlerce insana ulaşıyor ve o binlerce insanın zihninde çok farklı fikirler doğabiliyor. O fikirleri videonun altında paylaşırsanız çok memnun olurum. Teknik bir dil kullanarak, ılımlı bir dil kullanarak bunları paylaşabilirseniz daha fazla insana ulaşma imkanı ve daha çok kişinin yararlanma imkanı olacaktır. Evet, şimdilik bu kadar. Sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.